Şimdi gözlerini kapat ve şu manzarayı bir hayal etmeni istiyorum. Uçsuz bucaksız tarlaların olduğu bir köydeyiz. Hı hı. Kadınlar sabahın köründen itibaren kan ter içinde o tarlada çalışıyor. Oradan çıkıp koştura koştura eve geliyorlar, yemek yapıyorlar, sırtlarında çocuk taşıyorlar. Bitmeyen bir mesai yani. Kesinlikle bitmiyor. Çamaşır yıkıyorlar, bulaşığa girişiyorlar. Yani kelimenin tam anlamıyla nefes almaya vakitleri yok bu kadınların. Peki bu sırada köyün erkekleri nerede dersen? Sorma. Hepsi köy kahvesinde o sandalyelere yayılmış, sabahtan akşama kadar çay höpürdetiyorlar. Çünkü onlara göre erkek adamın bir ağırlığı vardır ya hani. Tarlada çalışmaz, ev işine falan asla el sürmez. Aynen öyle. İşte bugün seninle sömürü üzerine kurulan, böylesine köklü bir düzenin tek bir kurşun dahi atılmadan nasıl yerle yeksan edilebileceğini konuşacağız. Hem de çok zekice hamlelerle. Kuralları tamamen ters yüz edilmiş bir köyün anatomisini çıkaracağız. Şener Şen ve Müjde Ar'ın o muazzam performanslarını konuşacağız. Harika bir konu. Yani toplumsal cinsiyet rollerinin ve emeğin bu kadar keskin çizgilerle ayrıldığı yapılar dışarıdan bakıldığında böyle sarsılmaz görünür hep. Kesinlikle öyle görünür. Çünkü bu sistemler sadece fiziksel bir baskıyla değil, aynı zamanda o baskının normalleştirilmesiyle ayakta kalıyor. Yani insanlar içinde yaşadıkları düzenin tek alternatif olduğuna inandırıldıklarında O düzeni sorgulamayı bırakıyorlar. aynen öyle. Ta ki o dünyanın kurallarına tabi olmayan, dışarıdan gelen bir katalizör o kapalı ekosisteme girene kadar. İşte o katalizör de yıllar sonra köyüne geri dönen Elif karakteri. Evet, devrimin ayak sesleri resmen. Ya o sahneyi hatırlasana. Elif eşyalarıyla köy meydanına iniyor. Kahvehanede oturan erkekler önce ona böyle boş boş bakıyorlar. Tanımıyorlar bile kızı. Tanımıyorlar, evet. Ne zaman ki Elif o meşhur yazmasını omzundan alıp başına geçiriyor, erkeklerin beyninde anında bir şimşek çakıyor. Görsel bir kod gibi o yazma onlar için. Kesinlikle. Sonra içlerinden biri hemen patavatsızca laf atıyor. Diyor ki, senin yaşıtların koca karıya döndü. Elif'in cevabı da muazzam ama. Çok soğukkanlı ve net bir şekilde sayenizde diyor. Sadece tek kelime. Yani bu kısacık diyalog bile aslında o köydeki yaşamın bütün özetini veriyor bize. Kesinlikle öyle. Ya bu diyalogda kadın bedeni üzerinden yürütülen korkunç bir amortisman hesabı var aslında. Köydeki erkekler kendi eşlerini tarlada, ahırda, evde durmaksız çalıştırıyorlar. Adeta bir iş makinası gibi. Eskitmişler kadınları. Evet. Elif'i gördüklerinde şaşırmalarının sebebi de zaten sistemin dışına çıkmış bir kadının yıpranmamış olması. Elif o köye geri döndüğünde bir birey olarak görülmüyor. Nasıl görülüyor peki? Şehirden gelmiş, henüz yıpranmamış, taze bir kaynak veya yeni bir mülk olarak algılanıyor onların gözünde. Çok doğru tespit. Erkeklerin o andaki tepkileri de bunu doğruluyor zaten. Şehrin havası suyu yaramış, körpe dönmüş falan diyerek böyle birbirlerini dürtüyorlar ağızlarının suyu akarak. Sanki pazara yeni bir ürün gelmiş gibi. Röntgenci bir zihniyet, tamamen. Aynen. Ve tam bu vahşi doğa belgeseli gibi anın ortasında sürünün lideri Ömer Ağa devreye giriyor. Büyük horoz Ömer Ağa. Diğerlerini hemen kovuyor, bu kız benim kanatlarımın altındadır diyerek Elif'i sahiplenmeye çalışıyor anında. İşin ilginç tarafı da şu, Ömer Ağa'nın zaten Hatice adında bir eşi var, bir de üstüne kuması var. Önce Ağa bu fırsatı asla kaçırmak istemiyor. Ömer Ağa'yı sadece bir köy ağası olarak görmemek lazım aslında. O elindeki gücü sürekli maksimize etmek isteyen tekelci bir CEO gibi çalışıyor. Çok mantıklı bir benzetme. Onun için mesele sadece duygusal ya da fiziksel bir arzu falan değil. Köydeki en değerli, en göze batan ne varsa ona sahip olma dürtüsü bu. Güç gösterisi yapıyor yani. Kesinlikle. Sistemde hiç kimsenin ondan daha fazlasına sahip olamayacağını, her şeyin onun kontrolünde olduğunu herkese göstermek zorunda. O yüzden haremini genişletme çabası, iktidarının sınırlarını genişletmekle aynı şey. Ya bu tekelci zihniyetin evlerin içine nasıl sızdığını Elif'in diğer kadınlarla olan iletişiminde çok daha net görüyoruz aslında. O karşılaşma sahnesi çok çarpıcıdır. Evet, Elif çocukluk arkadaşlarıyla, yani köyün o çilekeş kadınlarıyla bir araya geliyor. Sohbet sırasında Elif bir kadının çocuğunu seviyor ve soruyor, bu kaçıncı diyor. Kadının cevabı da çok normal bir şeymiş gibi. Aynen gayet rahat bir şekilde Allah bağışlarsa 8 diyor. Şaka gibi. Ya hastalık ve salgının kol gezdiği bu köy yerinde
o çocukların yapılma amacının büyük ve mutlu bir aile kurmak olduğunu söylemek çok zor gerçekten. Kesinlikle öyle. O 8 çocuk var ya, onlar tamamen Ömer Ağa'nın tarlalarında çalışacak bedava iş gücü ordusunun yeni neferleri aslında. Marabalar yani. Sistemin çarkları dönsün diye. Evet, bu sistemin ayakta kalabilmesi için sürekli yeni bedenlere ihtiyacı var. Ve kadınlar kendi bedenlerinin bu ekonomik çarkın en temel üretim aracı haline getirildiğinin farkında bile değiller o an. Sorgulamıyorlar hiç. Erkektir yapar elbet diyerek kaderlerine razı oluyorlar. Bu aslında öğrenilmiş çaresizliğin en somut örneği. Ama Elif bu döngüye, bu çaresizliğe adeta bir çomak sokuyor. Kadınlardan biri Elif'e dönüp şey diye soruyor hani, sen hiç doğurmadın he mi? Hemen kusur arıyorlar çünkü. Evet, Elif hayır deyince hemen onun kısır olup olmadığını sorgulamaya başlıyorlar. Çünkü o düzende bir kadının çocuğunun olmaması ancak biyolojik bir sorunla açıklanabilir. Başka ihtimal yok onlara göre. Seçim olabileceği akıllarının ucundan geçmiyor. Geçmiyor ama Elif'in o verdiği cevap odadaki herkesi resmen şoka sokuyor. Ne diyordu tam olarak? İkimiz de bile isteye çocuk yapmadık diyor. Ya bu sadece ankesörlü telefon kullanan bir topluma bir anda akıllı telefon vermek gibi bir şey. Çok iyi benzetme. Kadınların yüzündeki o şoku oradan çok net anlayabiliyorsun. Kendi bedenleri üzerinde bir tercih hakları olabileceğini hayatlarında ilk defa duyuyorlar orada. İşte insanın kendi bedeni ve hayatı üzerinde bir söz hakkı olduğunu keşfetmesi tamamen devrimsel bir uyanıştır. Gerçekten öyle. Elif orada sadece kendi geçmişinden bahsetmiyor ki, farkında olmadan o kadınlara zihinlerindeki görünmez sınırları gösteriyor. Anne olmamanın bir kusur değil, bir seçim olabileceği fikri muazzam bir şey onlar için. Ağanın sistemini temelden sarsacak bir fikir. Aynen öyle. Sadece ağaya çalışacak işçi üretimini değil, erkeklerin kadınlar üzerindeki mutlak iktidarını temelden sarsan bir düşünce bu. Ve bu iktidarın sarsıldığı ilk somut an var. O meşhur çatı sahnesini hatırlarsın. Unutulmaz bir sahnedir. Elif dekolteli sayılabilecek bir kıyafetle kendi evinin çatısına çıkmış kiremit diziyor. Aşağıda yine o bildiğimiz sırtlan sürüsü, röntgenci erkek grubu toplanmış kadını izliyorlar salyalar akarak. Ağda ağaçta tabii. Evet, Ömer Ağı daha da ileri gidip bir ağacın tepesine tüneyerek dikizliyor. Aslan gibi avını. Ama hesaba katmadıkları bir şey var, Elif bir ceylan değil. Tam bir panter. Aynen öyle, kurban rolünü oynamayı tamamen reddediyor, eline kiremidi aldığı gibi eşşoğlu eşek diyerek ağacın tepesindeki ağanın tam kafasına fırlatıyor, adamı yere yapıştırıyor resmen. Aşağıdaki grup da anında çil yavrusu gibi dağılıyor tabii. Evet. Peki burada sana şunu sormak istiyorum aslında. Bu kadar katı, ataerkil bir düzende bir kadın köyün en güçlü adamına fiziksel bir saldırıda bulunuyor. Normal şartlarda bu mutlak güç sahibi adamın çok sert bir karşılık vermesini beklemez misin? Neden sadece düşmekle kalıyor ve adamlar kaçıyor? Ya çünkü Ömer Ağa'nın ve o diğer erkeklerin gücü büyük ölçüde karşı taraftan hiçbir direniş gelmeyeceği varsayımına dayanıyor. İktidarları tamamen test edilmemiş bir yanılsama aslında. Sadece korkutmaya dayalı yani. Kesinlikle. Elif o kiremidi fırlattığında sadece Ağa'nın kafasına vurmuyor, aynı zamanda o sessiz itaat sözleşmesini yırtıp atıyor o saniyede. Çok doğru. O güne kadar sadece bakan, seyreden, aktif konumdaki erkekler birdenbire eyleme maruz kalan ve cezalandırılan nesne konumuna düşüyorlar. Beklemedikleri bu tepki karşısında ellerinde hazır bir senaryo yok. O yüzden de topukluyorlar. Aynen kaçmak veya durumu geçiştirmek zorunda kalıyorlar mecbur. Bu olaydan sonra da kadınlar arasında bir dedikodu kazanı kaynamaya başlıyor tabii. Köy yerinde bir dul, üstelik tek başına diyerek kendi aralarında konuşuyorlar, adamların aklı gitti falan diyorlar. Fısıltı gazetesi çalışıyor hemen. Çalışıyor. O fısıltıların arasında çok çarpıcı bir çığlık duyuyoruz ama. Bir kadın kocasına can havliyle bağırıyor orada, çocuğu doğurana kadar kendine hakim olsan diye. Adamın verdiği cevap çok sinir bozucu ama. Ya sorma, biz erkek değil miyiz diyor. Bu düzenin erkeklere verdiği o sınırsız sorumsuzluk hakkının tam özeti işte bu cümle. Ve o kadıncağız fenalaşıyor sonrasında. Evet, Ömer Ağa'nın traktörüyle apar topar şehri hastaneye götürüyorlar. Doktor çok net bir şekilde ağır iş yapmamasını söylüyor ve Elif o hastane koridorlarında bir tabela görüyor. Planlı aile yapılanması tabelası. Aynen öyle. Bak,
Elif'in hastanedeki bu keşfi, sorunu bireysel bir ahlak sorunu veya sadece bir eşin anlayışsızlığı olmaktan çıkarıp tamamen kurumsal bir zemine oturtuyor. Çözümü olan bir şey olduğunu anlıyor. Kesinlikle. Kadınların maruz kaldığı bu sürekli hamilelik ve o bedensel yıpranma döngüsünün aslında engellenebilir, yöntemi olan bir mesele olduğunu fark ediyor o tabelayla. Bilgi güçtür durumu var burada. Tam olarak öyle. Bilgi burada doğrudan bir savunma mekanizmasına, bir silaha dönüşüyor Elif için. Tabii köyün bir de aydınlık, mantıklı sesi var. Recep karakteri Halil Ergün o kadar muazzam oynamış ki. Çok iyi bir karakterdir Recep. Recep, Elif'i bu fikrinden caydırmaya çalışıyor aslında başta. Diyor ki, şehirde bile bununla bir arpa boyu yol alındı, köyde olmaz bu iş. Yani deveye lafla hendek atlatırsın ama akılları hep bel altı çalışan bu köy erkeklerine laf anlatamazsın demek istiyor. Recep'in uyarısı çok yerinde aslında kendi açısından. Neden sence? Çünkü o sistemin kendini koruma refleksinin ne kadar vahşi olabileceğini çok iyi biliyor. Yeni bir fikri, özellikle de güç dengelerini kökten değiştirecek bir fikri topluma entegre etmek her zaman devasa bir dirençle karşılaşır. Direnç kelimesi çok hafif kalır yalnız burada. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Elif teoride kalmıyor, hemen pratiğe geçiyor ve o meşhur kaput yani prezervatif krizi patlak veriyor köyde. Kadınlara korunmaları için prezervatif dağıtıyor. Ortalık karışıyor tabii. Karışmaz mı? Kadınlar akşam kocalarına bu teklifle gittiklerinde kahvede bütün gün o ağır takılan erkekler korunmak ya da eşlerini dinlemek şöyle dursun hepsine şiddet uyguluyorlar. Sistemin vahşi savunması işte bu. Elif bu durumu duyunca sinirden deliye dönüyor ve doğrudan erkeklerin o kalesine, kahvehaneye dalıyor. Bas bas bağırıp hepsinden hesap soruyor. Ama adamlar pişkin pişkin çay höpürdütmeye devam ediyorlar karşılarında. Arsızlık inanılmaz boyutta. Derken Ömer Ağa sahneye çıkıyor ve bütün bu hikayenin aslında temel çatışmasını özetleyen o argümanı sunuyor. Diyor ki, ulan kadınlar doğurmaz, soy sop ürelezse, tarlada, bağda, bahçede kim çalışacak? İşte bütün meselenin kalbi burası bence. İtiraf ediyor resmen. Aynen öyle. Orada çocukların birer aile ferdi falan olmadığını, feodal düzenin devamı için şart olan ücretsiz iş gücü olduğunu kendi ağzıyla böbürlenerek itiraf ediyor. Bedava işçi lazım adama. Evet. Doğum kontrolü meselesi köylünün kültürel bir muhafazakarlık çatışmasından ziyade doğrudan ağanın şirketinin büyümesine vurulmuş çok büyük bir ekonomik darbe. Peki diğer erkeklerin bu kadar tepki göstermesi? Kahvedeki erkeklerin karılarına şiddet uygulaması da aslında kendilerini sömüren ağanın sistemine nasıl gönüllü bekçilik yaptıklarını gösteriyor bize. Farkında değiller mi sömürüldüklerini? Belki de işlerine geliyor. Çünkü kadınlar çalışmaya ve üremeye devam ettikçe o erkekler kahvede oturup çay içme ayrıcalığını koruyabiliyorlar. Onlar ağanın sistemindeki orta düzey yöneticiler gibiler bence. Harika bir benzetme. Üstteki CEO'nun düzenini canla başla koruyorlar ki kendi o küçük konfor alanları bozulmasın, tarlaya gitmek zorunda kalmasınlar. Çok haklısın. Ağanın o CEO'luğunu korumak için çırpınan adamların laftan anlamadığını gören Elif de stratejisini bir üst seviyeye taşıyor doğal olarak. Madem bireysel savunma işe yaramıyor, o zaman kolektif bir direniş ağı kurmalıyız diyor. Çıngırak planı. Evet, dahiyane bir plan. Kadınların boyun çıngırağı taktırıyor. Eğer gece bir erkek eşine zorla yaklaşmaya çalışırsa, kadın o çıngırağı çalacak ve sesi duyan diğer bütün kadınlar anında o eve yardıma koşacak. İnanılmaz bir örgütlenme biçimi. Modern dünyada kadınların kendi aralarında kurdukları o iletişim ağlarının köy şartlarına uyarlanmış harika bir versiyonu bu. Kesinlikle. Elif burada sorunu o kapalı kapılar ardından çıkarıp kamusal bir mesele haline getiriyor. Şiddet ve taciz genelde böyle yalıtılmışlık içinde güç bulur ya hani. Gizli kaldıkça büyür. Evet, çıngırak o yalıtılmışlığı ortadan kaldırıp tek bir kadının arkasına tüm köy kadınlarının gücünü koyuyor. Mahremiyet perdesini yırtarak erkeklerin o konforlu baskı alanını tamamen yok ediyor. Tabii ağa da armut toplamıyor mu sırada? O örgütlenmeyi fark edince bütün çıngırakları kestiriyor bir kere. Orada çok korkunç bir sahne var. Evet,
O güne kadar kurulmuş en askeri, en iğrenç emri veriyor kahvede. Erkekleri toplayıp şey diyor, ben havaya bir el ateş edeceğim, silah sesini duyunca hepiniz aynı anda karılarınızla birlikte olacaksınız. Şok edici gerçekten. Düşünebiliyor musun? Köy yerindeki en mahrem ilişkiyi bir ağanın havaya sıktığı kurşunla koordine edilen askeri bir operasyona dönüştürüyor adam. Ağanın o silah sesi emri, meselenin artık arzudan falan tamamen çıkıp pürüzsüz bir tahakküm kurma, bir itaat sağlama arzusuna dönüştüğünün net kanıtı. Güç gösterisine dönüştü olay. Aynen. Beden üzerindeki o kontrolü askeri bir disiplinle sağlıyor adam. Hatta ağa kıskançlık krizine girip bizzat Elif'e de saldırmaya kalkıyor o gece. Ama Elif fena benzetiyor onu orada. Mükemmel bir hamleyle ağayı oracıkta bayıltıyor. İzleyici için o kadar tatmin edici bir an ki. Erkeklerin fiziksel gücünün öyle yenilmez olmadığını, hazırlıklı ve kararlı bir direniş karşısında o gücün de çökebileceğini gösteren bir sinyal bu. Ertesi sabah da erkekler ağanın karşısına dizilip gururla tekmil veriyorlar. Operasyon tamam diyor. Zafer kazandıklarını sanıyorlar ama aslında bu fırtına öncesi sessizlik. Büyük eylem başlıyor. Elif kadınları toplayıp o nihai çağrıyı yapıyor. Evim sizin de eviniz, bu gece kaçın bana gelin diyor. Kadınlar da evlerindeki bütün silahları, tüfekleri, mermileri toplayarak gece yarısı evlerini terk ediyorlar. Evden cephaneyle çıkıyorlar resmen. Evet, Elif'in evini tam teşekküllü bir direniş karargahında çeviriyorlar. Bu çok net bir şekilde bir iş bırakma eylemi, yani grevdir aslında. Üretimi durduruyorlar. Kesinlikle. Kadınlar sadece evleri değil, üretim araçlarını ve o yeniden üretim mekanizmasını tamamen durduruyorlar. Evden çıkarken silahları yanlarına almalarıysa devasa bir stratejik deha örneği bence. Neden sence? Kendini korumak için mi sadece? Hem kendilerini o olası saldırıya karşı güvenceye alıyorlar, hem de erkeklerin en büyük tehdit unsurunu, yani o fiziksel şiddet kapasitelerini ellerinden alıp onları silahsızlandırıyorlar baştan. Çok doğru. Sabah olunca erkeklerin o uyanış sahnesi var ki gerçekten izlemesi çok keyifli, tam bir ibretlik tablo. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Evde kadın yok, hazır kahvaltı yok, ortalıkta ağlayan bebeler var, ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. Sonra ağanın peşine takılıp Allah Allah nidalarıyla sanki sefere çıkıyormuş gibi Elif'in evine hücum ediyorlar. Tumla bir güzel sırılsıklam ediyor. Duvara merdiven dayayıp tırmanmaya çalışanların kafasından aşağı çuvalla un döküyorlar. O sahneler çok komiktir. Çiti aşıp içeri girmeye yeltenenlerin kafasına kaynar su boca ediliyor. Kızgın tavalarla adamları bayıltıyorlar teker teker. Havaya ateş açıp püskürtüyorlar en sonunda bu orduyu. O sahnede çok derin bir ironi yatıyor yalnız, dikkat ettin mi? Hangi açıdan? Kadınların kullandığı silahlara bir bak. Su, un, kaynar su, kızgın tava. Bunlar yıllardır kadınları o mutfaklara hapseden, onlara yüklenen angarya işlerin sembolleri aslında. İnanılmaz bir detay bu. Yani kadınlar kendilerini köleleştiren bu ev içi araçlarını şimdi kendi özgürlüklerini savunmak ve erkekleri püskürtmek için birer direniş silahına dönüştürüyorlar. Harika bir noktaya yakaladın gerçekten. Ve çatışmanın zirvesinde ağa kılıcını falan kuşanıyor. Traktöre atlayıp bahçe surunu adeta bir tank gibi yıkarak avluya giriyor ve Elif'i teke tek düellüne çağırıyor. Erkeklik egosunun zirvesi. Toplumda hep söylenen o klişe var ya, erkekler fiziksel olarak daha güçlüdür, kadın onlarla baş edemez diye. Ağa da o özgüvenle geliyor üstüne. Ama düellonun sonunda Elif, koca Ömer ağayı evire çevire dövüyor. Yerden yere vuruyor resmen adamı. Hem de herkesin göz önünde. Evet. Sence bu sahnede yıkılan şey sadece ağanın bedeni mi? Yoksa o yenilmez erkek gücü efsanesi mi yıkılıyor orada? Ataerkil sistem gücünü sadece fiziksel üstünlükten almaz ki. Asıl gücünü bu fiziksel üstünlük mitini kadınlara inandırmasından alır. Yani psikolojik bir savaş aslında. Kesinlikle. Kadınlara asla kazanamayacakları bir savaşa girmemeleri gerektiğine ikna eder o sistem. Elif'in ağını fiziksel olarak alt etmesi, işte o psikolojik bariyerin, yenilmezlik mitinin yerle yeksan olması demektir. Diğerleri de izliyor bunu sonuçta. Tabii, ağanın dayak yediğini gören o diğer erkeklerin zihninde de o iktidar dokunulmazlığı tamamen çöküyor o saniyede. Fiziksel olarak rezil olan erkekler bu kez strateji değiştirip duygu sömürüsüne başvuruyorlar. Çocukları alıp karargahın önüne getirerek ağlaşıyorlar, tiyatro yapıyorlar resmen. Kadınlar yufka yüreklidir diye düşünüyorlar. Evet, dayanamazlar sanıyorlar.
Ama kadınlar surların arkasından ölmek var dönmek yok diyerek bu duygusal manipülasyona zerre prim vermiyorlar. İşlerin sarpa sardığını gören A, mecburen erkekleri tarlaya yolluyor en sonunda. O kahvede çay içen adamlar tarlaya gidiyor. Hani o erkek adam tarlada çalışmaz diyen adamlar, daha ilk günden güneşin altında pes edip dökünüyorlar tarlada. Kadınlar ise karargâhtan onların bu aciz halini izleyip karşılıklı göbek atıyorlar. Bu sahneler aslında sistemin kimin sırtında yükseldiğini o kadar çıplak bir şekilde kanıtlıyor ki. Kesinlikle. Yıllarca gücü elinde tuttuğunu sanan ve emeği küçümseyen erkeklerin aslında sistemin parazitleri olduğu ortaya çıkıyor. Kadınların emeği sistemden çekildiği anda bir gün bile hayatta kalamıyorlar. İşlevsizlikleri ortaya çıkıyor. Aynen. Ne kadar işlevsiz olduklarını görüyoruz orada. O işlevsizlik ve acizlik o kadar ileri bir boyuta ulaşıyor ki biyolojilerinin nasıl kontrolden çıktığını görüyoruz o nehir sahnesinde. O sahne, tarlada bitkin düşen adamlar, nehir kenarında eğlenen eşlerini görünce beyinleri iflas ediyor resmen. Suyu, kıyafeti umursamadan atlıyorlar nehre. Onları zorla sudan çıkarıyor bir de. Çıkarıyor ama Elif suya atlayınca kendi koyduğu yasağı unutup aha kadın diye saldırmaya kalkıyor. Bir bakıyor 3 tane silah çekilmiş yüzüne. Güç dinamikleri o saniyede tersine dönüyor tamamen. Ama işin en trajikomik kısmı, A'nın içine düştüğü o çaresizlik bence. Koskoca Ömer Ağa kadın kılığına giriyor, fistan giyip başını örtüyor ve kadınların arasına sızıp Elif'e gizlice para teklif etmeye çalışıyor. Tam bir rezillik. Fakat köyün diğer erkekleri o kadınsızlıktan o kadar şuurlarını kaybetmiş durumdalar ki kadın sandıkları Ağa'yı sıkıştırıp taciz etmeye başlıyorlar. Kendi kurdukları o iğrenç sistem dönüp dolaşıp kendi liderlerini vuruyor resmen. Gerçekten muazzam bir hikaye örgüsü bu. Kurduğu o kontrolsüz ve toksik dürtü sisteminin bir gün dönüp kendi aleyhine işlemesidir bence. A kurbanı oluyor kendi sisteminin. Kendi yarattığı o doyumsuz erkek sürüsünün kurbanı oluyor adam. Üstelik düzeni korumak ve gücünü geri almak için yıllarca ezdiği, aşağıladığı o kadın kimliğine sığınmak zorunda kalması, otoritesinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Sonunda iş mecburen diplomasiye dökülüyor zaten. Hatice elçi olarak gidip geliyor ve bir pazarlık masası kuruluyor. Elif'in şartları çok net. Neydi şartlar tam olarak? 1. Herkes resmi nikah kıyacak. 2. Hamileliğin son aylarında ve kadın rıza göstermedikçe zorlama falan olmayacak. 3. Eşit iş bölüşümü yapılacak. Yani kadın yemek yapıyorsa erkek su taşıyacak kardeşim diyor. Çok temel insan hakları aslında. Tabii bizim o egosu tavan yapmış erkek müsveddeleri bu şartları duyunca hemen masayı deviriyor. Ömer Ağa ise elindeki son kozu, o bel altı vuruşunu yapıyor o anda. Dışarıdan kadın getiriyor. Evet, şehirden 2 kadın getiriyor ve diyor ki, tarlada en çok çalışan bu kadınlarla birlikte olur. Erkekleri birer yarış atı gibi çalıştırıyor bu vaatle. Bir grevi kırmak için dışarıdan grev kırıcı işçiler getirmek neyse Ağa'nın yaptığı tam olarak o aslında. Başka çaresi kalmadı adamın. Sistemin tıkandığı noktada yine kadın bedenini bir ödül mekanizması olarak kullanıyor ve erkeklerin o ilkel dürtülerini üretime tahvil ediyor. Elinde yönetebileceği başka hiçbir enstrüman kalmamış. Erkekler de tarlada azgınlıktan ölümüne çalışıyorlar tabii. Bir de üstüne karılarının olduğu karargahın önünden geçerken hava atıyorlar falan. Kadınlar da güya yenilmiş gibi boyunlarını bükerek Elif'in evinden çıkıp teker teker kabilelerine geri dönüyorlar. Ağda kibirle şişiniyor o sırada. Aynen, burnunu sürttü aferin falan diyor. Ama bilmediği bir şey var adamın. Bu bir teslimiyet değil, dahiyane bir tuzağın son adımı. O meşhur son hamle. Kadınlar erkeklerin yemeklerine gizlice şap katıyorlar, şahmat yani. Ertesi gün erkeklerde o dışarıdan gelen kadınlara gidecek gram mecal kalmıyor. Canları sadece kendi şefkatli karılarını istiyor. Şap kullanımı bence kadınların çok stratejik bir zeka örneği. Nasıl yani? Erkeklerin agresyonunu ve o kontrolsüz cinselliklerini, yani ataerkil sistemin motor gücünü, kelimenin tam anlamıyla pasifize ediyorlar. Şiddete şiddetle karşılık vermek yerine rakibin biyolojik silahını etkisiz hale getiriyorlar. Sistemi kendi lehlerine sıfırlıyorlar bir nevi. Tam olarak öyle. Ve Ağa'nın tüm planları suya düşüyor böylece. Köylüler barışıyor, davullu zurnalı o resmi nikahlar kıyılıyor, iş bölümü falan başlıyor.
A ise tüm bu olan biten karşısında delirme noktasına gelip kendi karısı Hatice'nin kontrolüne giriyor artık. İlahi adalet. Ya bu derinlemesine sohbette aslında sadece bir filmi değil, hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek o sömürü düzenlerinin anatomisini çıkarmış olduk seninle. Kesinlikle çok keyifli bir analiz oldu benim için de. Dinleyenlerimize şu soruyu bırakmak istiyorum kapanırken. Bugün etrafımızda değişmez sandığımız, beton gibi sağlam durduğunu düşündüğümüz hangi kurallar, aslında sadece biz onlara itaat ettiğimiz için ayakta duruyor? O itaatı bir anlığına geri çeksek, hangi yapılar İskambil'den şatolar gibi yıkılıp gider? Bunu bir düşünmelerini isterim doğrusu. Çok güzel bir soru oldu gerçekten. Ve son sözlerimizle sizlere veda edelim artık. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir. Veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyicim Norveççe dilini açıp bu 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla videoyu izleyebilir. Tabii İngilizce, Almanca, İspanyolca, Özbekçe, Fransızca gibi pek çok dil de var. Ama daha bitmedi tabii. Bitmedi. Evet. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerine, işte Çince, Endonezce, Yunanca dahil o otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Hem uzun hem de kısa. O shorts videolarımızda da var bu özellik. Aynen öyle. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı ve kanalımızla ilgili öneri desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın ki ilerisi için bize bir rota olsun. Çok doğru. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.